Arkadaşlar yaklaşık 15 yılımı verdiğim bu hobide bir hayalim daha gerçek oluyor. Bu seriye bu cümlelerle başlamıştım. Ayrıca şimdi kuracağım akvaryumun ve besleyeceğimiz bu özel balıkların hikayesini serinin önceki bölümünde anlatmıştım. O bölümde balıklardan, doğal yaşam ortamlarından ve bu canlıları akvaryumda beslememiz için ihtiyacımız olan malzemelerden özel şekilde bahsetmiştim. Eğer önce o bölümü izlemek isterseniz ki oldukça tavsiye ederim, hemen sağ üstte çıkan linki kullanabilirsiniz. Hazırsak şimdi yeni bölüme başlayabiliriz. Akvaryumu mobilyaya yerleştirmeden önce mobilya ile akvaryumun arasına koyacağım camın sert zeminle temasını keserek zarar görmesini engelleyecek ve basıncın daha dengeli şekilde yayılmasına yarayacak bir malzeme yerleştiriyorum. Bu iş için özel olarak satılan matları tercih edebileceğiniz gibi XPS ve benzeri gibi yapısal malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ben bu kurulumda elimde olan kapron isimli malzemeyi tercih ettim. Kapron daha çok parkelerin altında kullanılan ve yaklaşık 5 mm kalınlığa sahip yapısal bir malzeme. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Kapronu mobilyanın üst yüzeyine tamamen örtecek şekilde keserek yerleştirdikten sonra sıra akvaryumu yerleştirmeye geliyor. Akvaryumu yerleştirip altındaki malzemenin kaymadığından ve tankın altına düzgün şekilde yerleştiğinden emin oluyorum. Tankı aydınlatmak için bu kurulumda Creaqua marka yeni nesil bir led aydınlatma tercih ettim. Oldukça güçlü olan ve bitki besleme için özel olarak tasarlanan bu armatürün kullanacağım kayaların üzerinde velifera balıkları için yosuna sebep vermesini temenni ediyorum. Çoğu tasarımda yosundan kaçtığımız halde bu gibi bazı konsept çalışmalarında akvaryumdaki yosun oluşumunu isteyebiliyoruz. Aydınlatmanın da yerleştirilmesinin ardından artık tasarıma başlayabiliriz. Burada istediğim çalışma masamdan baktığım zaman şu açıyı daha çok kullanacağım. Çalışma masam hemen arkamda olduğu için sağ arka tarafımızda şu açıyı daha çok kullanacağım için sol üst taraftan teknik elemanları da saklayabileceğim bir kayalık alan yapıp oradan şöyle aşağı doğru dökülmesini istiyorum. Yani kayalık bir tasarım olacak. Kayaları sol üste yerleştireceğim. Elimden geldiği kadar tankın tüm yüksekliğini kullanmaya çalışacağım. Oradan yavaş yavaş yüksekliği düşüre düşüre en son aşağı kadar geleceğim. Bu sol ön ve sağ arkaya doğru bu ön tarafta daha serbest bir yüzüş alanı planlıyorum. Sol arka tarafta da kayalık alanı düşünüyorum. Kayaların arasına da bu balıklar mos çok sevdiği için bol bol moslar, yosunlar yerleştireceğiz. Bakalım nasıl bir tasarım çıkacak göreceğiz. Serinin önceki videosunda da bahsettiğim gibi velifera balıkları lagün ve benzeri gibi kayalık ve bol yosunlu habitatlarda yaşıyorlar. Bu sebeple kayalık bir tasarım ile birlikte edineceğimiz canlıların rahat gelişim gösterebilmesi için geniş yüzme alanları bırakmayı planlıyorum. Özellikle büyük ölçekli kayalık tasarımlar üzerinde ve ağır kayalarla çalışırken çok dikkatli olmak gerekiyor. En nihayetinde 5 tarafı cam olan bir mekanın tasarımını yapıyoruz ve en ufak bir hata kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple hem kayaların ağırlığını zemine homojen olarak dağıtarak iletecek hem de tasarımda istediğim yüksekliği verecek şekilde strafor ve XPS malzeme ile kayaların altlarını destekliyorum. Bu tasarımda tercih ettiğim kayaları doğadan ellerimle özenle seçtim. Renk ve yüzey tekstürleri oldukça güzel görünüyor ve özellikle suya salınım yapmama özelliği ile farklı birçok konsept tasarımda kullanılabilecek nitelikte. Bu kayaların salınım testleriyle ilgili yaptığım içeriği izlemek isterseniz sağ üstte çıkan linki kullanabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek siz de doğadan bulduğunuz kayaların suya salınım yapıp yapmadığını kolay birkaç ekipman ile test etmeyi öğrenebilirsiniz. Şimdi şu haliyle fena değil arkadaşlar. Ön taraf falan içime sindi, şu ön kısım falan. Kum geldiği zaman burası tertemiz görünecek. Şu kaya da güzel. Kayanın oyunu derinlik olarak kullandık. Hem arkaya doğru hem yukarıya doğru. Şu arkadaki kaya da güzel oturdu. Bir, kayalığın en üst noktası istediğim yüksekliğe ulaşmadı. İki de
Şu kayanın hacmine göre şu çok zayıf kaldı. Bunu birazcık daha öne alıp hani şu yükseltiyi sağlamam lazım. Bu gömüde kaldı. Biraz daha uğraşmalı mıyım acaba? Ona emin olamadım. Elimizdeymişken birazcık daha uğraşalım hadi ya. Gidip birazcık daha kaya getireyim. Kaya tasarımını kabaca bitirdikten sonra sıra tankın kumunu koymaya geliyor. Kumu koyarken dikkat edeceğim hususlardan biri kumun önden arkaya doğru yaptığım kaya tasarımı ile orantılı olacak şekilde yükselmesi. Bununla beraber her bir kayanın çevresindeki kum seviyesini ayrı ayrı kontrol etmem gerekiyor. Eğer seviyeyi yüksek tutarsam o kayanın istediğim tekstürü kumun altında kalır. Seviyeyi alçak tuttuğumda ise kaya kumun üzerinde, sanki oraya ait değil de sonradan emaneten koyulmuş gibi o görünebilir. Özellikle büyük kayaların arasında kalan boşlukları en azından dış kısımdaki kumların seviyesine gelecek ve kayaların içerisindeki mağara oluşumlarını kapatmayacak şekilde kumla dolduruyorum. Zira bunu yapmazsam kayaların dış kısmında kullandığım kum zamanla dalgaların etkisiyle kayaların iç kısmına geçecek ve yaptığımız tasarım bir süre içerisinde bozulmaya uğrayacak. Reflowers'ın Pearl White kumu isminden de anlaşıldığı gibi inci beyazı renginde. Açıkçası parlak beyaz yapısı Fiji kayaları, gneiss kaya ve benzeri gibi kaya türlerine oldukça uyumlu olsa da benim tasarımda kullandığım doğal kayaların rengine uymama ihtimaline karşı beni biraz tedirgin ediyor. Yine de içerdiği kalsiyum karbonat minerali ve liferaları besleyeceğimiz su değerleri için oldukça önemli. Kumu zemine yayıp ufak düzenlemelerini yaptıktan sonra tasarımın derinliğini arttırmak için birkaç kaya eklemesi daha yapmaya karar verdim. Son eklediğim iki parça kaya ile ana kaya yapısı daha da içime sindi. Büyük kaya parçaları ile küçük kum taneleri arasında bir geçiş zonuna ihtiyacım var. Bunu da tasarımda kullandığım kayaların daha küçük parçaları ile sağlıyorum. Küçük kaya parçalarının da eklenmesiyle tasarıma bir bütünlük hakim oldu. Ayrıca bu parçalar kumun parlak rengini biraz daha nötralize etti ve artık akvaryuma ilk serdiğim zamanki gibi bende kaygı uyandırmıyor. Hardscape'e dair her şey hazır görünüyor. Dış filtreyi de monte ettikten sonra tanka su doldurmaya başlayabiliriz. Akvaryumun %50'sini musluk suyu, %50'sini ozmoz arıtma sisteminden aldığım su ile doldurmaya karar verdim. Musluk suyunun niteliğine de bağlı olarak ozmoz su veliferalar için olmazsa olmaz değil. Bu sebeple uzun su arıtma süresi göz önünde bulundurarak ve su israfının da bir nebze önüne geçmek için oranları yarı yarıya ayarladım. Tankı tamamen su doldurduğumda kısmen daha zor olacağını düşündüğüm için kayaların arasına yerleştirmeyi planladığım bolca yosuna sahip mos bitkilerini farklı bir akvaryumdan alıp porsiyonlara ayırıp yerlerine yerleştiriyorum. Moslar eğer başarabilirsek kayaların üzerine oluşacak yosunlarla bir bütünlük ihtiva edecek. Daha önceden bahsettiğim gibi bu yosunlar veliferalar için olmazsa olmaz. Ayrıca yosunları yerleştirirken kaya aralarında bırakacağım boşluklar, stres, doğum ve benzeri gibi nedenlerle saklanma ihtiyacı duyan balıkların kullanması için kayaların içindeki mağaralara bir geçiş sağlayacak. Akvaryumun tamamının dolmasıyla artık filtreyi aktif hale getirebiliriz.
Hiçbir ressam kullandığı tuvalin yarıya yakın bir kısmını boş bırakmak istemez. Bu havalı cümleyi baz alarak akvaryum sağ kısmında kalan boş arka planı bir nebze daha doldurmak ve yeşil bir fon oluşturmak için kayaların arka kısmına Latincesi Vallisneria olan saz bitkilerinden dikiyorum. Böylelikle akvaryum daha dolu ve daha hareketli bir görünüm kazanıyor. Su sistemde dönmeye başladı ve yaklaşık 2 haftalık bir zaman dilimi geçti. Bu zaman diliminin içerisinde öncelikli olarak akvaryuma bir ısıtıcı dahil ettim ve suyu veliferalar için optimal sıcaklık olan 26 santigrat dereceye getirdim. Sonrasında sırasıyla Reef Flowers'tan gelen su katkılarını hacim hesabı yaparak akvaryuma ekledim. Yeni kurduğunuz akvaryuma canlı girişinden önce minimum 2 hafta beklemeniz gerekmekte ki ben imkan varsa 4 haftalık bir bekleme süreci öneriyorum. Böylelikle akvaryumunuzun yeni bir canlıyı barındırması için gerekli olan nitrifikasyon bakterileri dediğimiz faydalı bakteriler filtrenize tam olarak yerleşmiş olacak. Ve sonunda 15 yıllık hayallerim akvaryum odamda. Karşınızda Yucatan Sailfin Velifera, namı değer yelken yüzgeç veliferalar. Yeni akvaryuma geçişin verdiği şaşkınlıkla ilk günü kayaların arkasında ve altındaki mağaralarda saklanarak geçiren balıklarda ikinci gün en ufak bir stresin kalmadığını görünce oldukça mutlu oldum. Renkleri tasarımda kullandığım kaya ve kumla oldukça uydu ve bana bu habitatın eksik bir parçasının tamamlandığı hissini verdi. Parlayan inci benekleriyle telaşlı yüzüşleri, yerinde duramayan enerjik hareketleriyle iştahlı yapıları, daha önce beslemediğim bu balıkları bana uzun süre izletecek gibi görünüyor. Mağaraların içine girip çıkmaları ve her boşlukta akvaryumu tasarlarken kayaların arasında yer verdiğim yosunları çekiştirmeleri ne kadar bu türe uygun ve doğru bir tasarım yaptığımı gösteriyor. Bu yüzden akvaryumu kurmadan önce besleyeceğiniz canlıları araştırarak yapılarını, davranışlarını ve habitatlarını iyi öğrenmek ve buna uygun bir kurulum gerçekleştirmek çok önemli. Hayalim olan bu balıkları edinmeme vesile olan Reef Flowers markasına projeye olan desteğinden dolayı teşekkür ederim. Onların ürünleri sayesinde bu güzel canlıları habitatlarındaki su değerlerine uygun şekilde besleyerek final yelken yüzgeç formlarına getirebileceğim. Ve ayrıca bu balıkları edinip olması gerektiği su değerleri ve ortamlarda çok ciddi gayret sarf edip besleyerek üreten ve benimle oldukça fazla bir adette paylaşan Mert hocama tekrardan çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir projenin öncesi, süreci ve sonrasında ve bu videonun arka planında çok ciddi bir emek sarf ettiğimi takdir edersiniz ki bunun karşılığında videoyu beğenip eğer abone değilseniz abone olarak destek olabilirseniz çok sevinirim. Daha da fazla destek olmak isteyenler aşağıda bulunan katıl butonu ile kanalın üye ailesine katılabilirler. Olumlu, olumsuz veya tüm sorularınızla ilgili yorumlarınızı aşağıda bulunan yorum kısmından bana ulaştırmayı lütfen unutmayın. Serinin veya kanalın sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.